Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Bu videoda uçuşlara geçmeden önce en son ve en önemli ayardan bahsetmek istiyorum. PID ayarları. Bu dijital bir hata kontrol sisteminin adı. Ölçülü çalışan bir hedefe ulaşmak isteyen birçok sistemde kullanılıyor. Elektronik termostatlarda, gimbal'ların motorlarında ve tabii ki drone'da. Drone'un hareket ettiği her eksen için ayrı bir PID ayarı vardır. Yani pitch kanalı için, roll kanalı için, yaw kanalı için ve throttle kanalları için ayrı çalışan PID değerleri bulunur. Peki bu PID nedir? Türkçesi orantılı, integral ve türev kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Bunun arkasında birçok yazılımsal ve fiziksel formül mevcut, ancak ben videoda sadece drone'da bu ayarları yapmak için gerektiği kadarını anlatmaya çalışacağım. P değeriyle başlıyoruz. Şimdi uçuş kartında sürekli olarak drone ile ilgili iki resim mevcut. Birincisi drone'un o andaki konumu, ikincisi ise drone'un hedef konumu. Şu anda ekrandaki durumda kumandadan bir giriş olmadığı için hedef ve anlık konum aynı durumda. Kumandanın rol kanalından komut verelim. Şu anda uçuş kartında hedef konum değişti, o anki konum hala aynı. Bu noktada P değeri göreve başlıyor. O anda bulunduğu konumdan hedef konuma doğru ilerlerken ne kadar güç uygulanacağına P değeri karar veriyor. Peki o zaman P'yi küçük tutarsak ne olur? Videoda görüldüğü gibi drone çok yavaş bir şekilde konum değiştirir ki bu uçuşumuzu çok olumsuz etkiler. O zaman P'yi en yüksek değere alalım, hızlıca hedefine ulaşsın dersek ne olur? Drone çok fazla güçlü harekete geçtiği için hedefi kaçırır ve bu durum sürekli devam eder. Şimdi P'nin ne iş yaptığını anladığımıza göre I değerine geçelim. Tekrar iki şeklimiz gelsin. Şimdi biz kumandadan komut vermeyeceğiz. Ama drone havada uçarken rüzgarın etkisiyle bir şekilde dengesini kaybetsin. Şimdi ne olacak? Yeni komut gelmediği için P değeri devreye girmiyor. Dolayısıyla drone kendi düzeltmeye çalışmıyor. Öylece sürükleniyor. İşte bunu önlemek için I değeri devreye giriyor. Ve drone'un dış etkiler sebebiyle pozisyonunu bozan durumlara karşı koruyucu oluyor. Çalışması aynı P'ye benziyor. Düşük değer verirsek dışarıdan gelen etkilere tepkisi yavaş olur. Yüksek değer verirsek de bu sefer tam tersi denge konumunu koruyamaz, hedefini aşar ve drone titremeye başlar. Bir de şunu söyleyeyim. Eğer dışarıdan drone'u etkileyecek hiçbir kuvvet olmasa, ağırlık merkezi tam ortada olsa, rüzgar sıfır olsa, I değerini sıfır yapabiliriz. Ama gerçek dünyada bu mümkün değil. P ve I değeri bittiğine göre D değerine geçebiliriz. D değerine basitçe tamponlayıcı diyoruz çünkü yaptığı işlem P ve I değerinin yaptığı hataları göz önüne alarak onları bir nevi yumuşatmak. D değeri 0 olursa hiç tamponlama olmaz ve drone sürekli hedefi aşarak sarhoş gibi sallanmaya başlar. Eğer çok büyük bir değer verirsek bu sefer de drone hedefe geldiğinde onu hedefte tutabilecek kadar bir P ve I değeri dahi kullanamaz. Şimdi tüm bu ayarları bir örnek üzerinden görelim. Drone havadayken PID ayarlarıyla oynamak çok tehlikeli olduğu için ben PID ayarlarının etkilerini kameranın rol eksenindeki hareketi üzerinden göstermeye çalışacağım. Önce bu hareketi görelim. Şimdi de kameranın arayüzüne girelim, kameraya bağlanalım ve PID ayarları altında rol eksenindeki PID değerlerinin hepsini sıfıra çekelim. PID ayarlarını sıfıra aldığımızda P değeri sıfır olduğu için kumandadan verdiğimiz komutlara tepki vermiyor. I değeri de sıfır olduğu için elimizle istediğimiz yerde bırakıyoruz ve bıraktığımız yerde kalıyor. Şimdi de P değerine verilebilecek en büyük değeri verelim ve neler olduğuna bakalım. Gördüğünüz gibi kamera P değeri maksimumdayken herhangi bir noktada sabitlenemiyor. Sürekli hedeflediği konumu kaçırarak ciddi bir titreşim yapmaya başlıyor. P değerini olması gerekenin çok altında bir değere çektiğimiz zaman kameranın titreşiminin durduğunu görüyoruz. Ancak bu koşulda da gelen komutları çok yavaş uyguladığını, hatta en uç noktalara kadar gidemediğini görüyoruz. Şimdi kameranın P değerini normale yakın bir değere çekelim. Bunu yaptığımızda kameranın titremeye başladığını, komutları düzgün uygulayamadığını görüyoruz. Bunun sebebi de D değerinin sıfır olması. Yani P'nin yaptığı hataları düzelten bir değer olmadığı için kamera titremeye başlıyor. Şimdi biz de D değerini normale yakın bir değere çekelim ve neler olduğuna bakalım. D değeri normale yaklaştıkça kameranın titreşimi duruyor. Bir süre sonra da kumandadan gelen komutları
doğru bir şekilde uygulamaya başlıyor. Ekranda gördüğünüz gibi kumanda ortada olmasına rağmen kamera yamuk duruyor. Bunun sebebi I değerinin 0 olması. Kumandadan yeni komut gelmediği sürece kamera kendi konumunu koruyamadığı için nerede bırakılırsa orada kalıyor. Son olarak da kamera ortadayken I değerini yükseltelim. I değeri yükseldikten sonra kameraya dışarıdan kuvvet uyguladığımızda kameranın eski konumuna geri döndüğünü görüyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.